Stalin'in doğayı dönüştürme planı sadece doğal dengeyi değil, insanı ve kültürü de hedef almıştı. Aral Gölü'nün kurutulması bunun en acı örneği. Bugünse yöntemler değişmiş gibi görünse de temel mantık yine aynı. Rusya, Türkistan'ın tarımından madenine, suyundan enerji kaynaklarına kadar her imkanını kendi avantajına çevirmeyi sürdürüyor. Bu videoda doğaya yönelik yanlış müdahalelerin nasıl kuşaklar boyu süren zararlar verdiğini görmüş olacaksınız. GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sovyetler Birliği, Sovyet insanının zihninde mitler yaratarak ilerliyordu. Bunlardan biri de Stalin'in doğayı dönüştürme planıydı. Sovyet ideolojisine göre doğa da bir insan gibi sosyalizme hizmet etmek zorundaydı. Biyolog Ivan Michurin'in ünlü sözü bunu özetliyordu. Doğadan merhamet bekleyemeyiz. Ondan almak bizim görevimizdir. 1948'de başlatılan ve 1965'e kadar sürmesi planlanan Büyük Stalin Doğa Dönüşüm Planı işte bu anlayışla ortaya çıktı. Amaç iklimi değiştirmek, kurak bölgeleri verimli hale getirmek, tarımı artırmaktı. Ama gerçekte bu plan doğayı zorla şekillendirme girişimiydi. Plan özellikle Türkistan'ın geniş bozkır alanlarını kapsıyordu. Yani bugün Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türkistan Cumhuriyetleri bu projenin merkezindeydi. Stalin milyonlarca hektarlık alanı ağaçlandırmayı, büyük sulama kanalları açmayı ve toprağı pamuk gibi ürünler için kullanıma sokmayı hedefledi. Projenin adı kulağa masum geliyor olsa da aslında Sovyetlerin doğaya karşı bir meydan okumasıydı. Mühendisler ve askerler doğal dengeleri umursamadan devasa kanallar açtı. Göllerin yönünü değiştirdi. Kurak topraklara milyonlarca ağaç dikmeye çalıştı. Bu dev projede köle gibi çalıştırılan da yine bu coğrafyanın insanlarıydı. Özellikle Aral Gölü çevresi ve Kazak bozkırları bu planın laboratuvarı haline geldi. Sovyet yöneticiler doğayı yeniden inşa ederek hem gıda üretimini artıracaklarını hem de büyük Sovyet halkının gücünü göstereceklerini düşünüyordu. Ama aslında bu doğaya karşı yapılan en büyük müdahalelerden biriydi. Stalin'in bu planı sadece kuraklığı yenmek için değildi. Asıl amaç Sovyetlerin ideolojik gücünü göstermekti. Stalin şunu kanıtlamak istiyordu. Doğa bile sosyalizmin önünde eğilir. İnsan eliyle iklimi değiştirmek, sosyalizmin kapitalizmden üstün olduğunun kanıtı olarak sunulacaktı. Türkistan coğrafyası bu amaç için özellikle seçildi. Çünkü Türkistan bozkırları tarihte hep göçebe kültürlerin, özgür toplulukların yaşadığı yerlerdi. Stalin için bu toprakları kontrol altına almak sadece doğayı değil, aynı zamanda halkları da kontrol etmek anlamına geliyordu. Ağaçlandırma, sulama ve pamuk tarımı aslında bölgenin Sovyet sistemine bağlanmasının bir aracına dönüştü. Planın bir başka amacı da Sovyet ekonomisini pamuk ve tahıl üretiminde dışa bağımlılıktan kurtarmaktı. Mesela Özbekistan ve Türkmenistan'a pamuk ekimi zorla dayatıldı. Sonuçta Aral Gölü kuruma noktasına geldi. Yani planın gerçek yüzü doğayı korumak değil, sömürmekti. Amaçların bir diğeri de siyasi kontrol sağlamaktı. Stalin doğayı dönüştürme projesini yeni Sovyet insanını yaratma idealiyle birleştirdi. Bozkır'da yaşayan Kazak, Türkmen, Özbek köylüsü kendi topraklarında söz sahibi olmaktan çıktı. Merkezi Moskova olan bir sistem, doğayı da insanı da kendi çıkarlarına göre yeniden biçimlendirdi. Doğayı dönüştürme planı 2 bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm kuzeyin derin sularını güneyin kurak topraklarına taşıma hayaliydi. Bu çok pahalı ve teknik olarak zor bir yöntemdi. Pratikte neredeyse hiç kullanılmadı. İkinci bölüm ise hemen başladı. Dev ağaç kuşakları dikilecek, rüzgar erozyonu durdurulacak, tarım korunacaktı. Bu iş Ukrayna'nın steplerinden Kazakistan'a, Türkistan'ın geniş bozkırlarına kadar yayıldı. Ama uygulama felaketti. Ağaçlar yanlış yerlere dikildi. Yeterince sulanmadı veya bakılmadı. Dnipro Nehri üzerinde dev barajlar kuruldu. 3 milyondan fazla insan evini kaybetti. 700 bin hektarlık verimli arazi sular altında kaldı. Balık türleri yok oldu. Nehir ekosistemi çöktü. Binlerce tarihi eser baraj gölleri altında kaldı. Ukrayna'nın Palisya bölgesindeki bataklıklar kurutuldu ama verimli tarım arazisi elde edilemedi. Kurutulan alanların çoğu çoraklaştı. Kullanılmaz hale geldi. Moskova doğal kaynakları, suyu, toprağı ve insan gücünü merkezi plan için kullanmak istedi. Pamuk, tahıl, enerji hepsi Sovyet ekonomisine akacak şekilde yeniden düzenlendi. Sonuç doğal zenginlikler ve insanların yaşam alanları Sovyet endüstrisine ve bürokrasisine hizmet eden bir ham madde haline getirildi. Bu
kadar önemli görünen plan neden Stalin'in ölümünden sonra iptal edildi? Öncelikle Kruşev, Stalin'den sonra iktidara gelince kendini ondan farklı göstermek istedi. Stalin'in kurduğu her şeyi yıkmak, onun gölgesinden çıkmak için fırsat arıyordu. Doğayı dönüştürme planı da Stalin'in adıyla özdeşleşmişti. İkinci sebep ekonomik gerekçelerdi. Plan çok büyük iş gücü ve para gerektiriyordu. Milyonlarca köylü zaten zorla kolektif çiftliklerde çalıştırılıyordu. Üçüncü sebep Kruşev'in kendi tarım politikalarıydı. O Stalin'in orman kuşakları yerine kendi meşhur Bakir Topraklar kampanyasını başlattı. Kruşev daha hızlı sonuç almak istedi. İşte bu düşünceyle 1954'te resmen Bakir Topraklar kampanyası ilan edildi. Yani Stalin'in yarım kalan projesini tamamlamak yerine tamamen farklı ve çok daha riskli bir projeye yöneldi. Bu da Stalin'in planının fiilen sona ermesi demekti. Sadece Kazakistan'da yaklaşık 25-30 milyon hektar toprak tarıma açıldı. Bu neredeyse Türkiye'nin toplam ekili alanından fazlaydı. Sovyetler kısa sürede yüz binlerce genç işçi, öğrenci, hatta askeri birlikleri bu topraklara gönderdi. 1956'da Sovyetler tarihte ilk kez 125 milyon ton tahıl elde etti ve bunun yarısı bakir topraklardan geldi. Sonuç olarak Kruşev'in Stalin'in projesini iptali sadece ekonomik bir karar değildi. Bu Stalin'in mirasını silme ve kendi adını tarım politikalarıyla öne çıkarma hamlesiydi. Ancak bedelini yine Türkistan halkı ödedi. Verimsiz topraklar, kuraklık ve yıllar süren tarım krizleri. 1956 yılında Sovyetler tarihinin en büyük buğday hasatlarından birini yaptı ve Moskova bu başarıyı büyük bir zafer gibi dünyaya duyurdu. Ancak bu başarı aceleyle ve bilimsel temelden uzak bir şekilde yapılan uygulamanın yarattığı felaketleri gizliyordu. Toprakların yapısı ve iklim koşulları dikkate alınmamıştı. Kazakistan bozkırlarının toprağı verimliydi ama çok hassastı. İnce üst toprağı korunmadan sürüldüğü için rüzgar erozyonu kısa sürede başladı. Rüzgar yüzlerce kilometrelik alanda toprağı uçurdu. 1960'ların başına gelindiğinde Kazakistan, Amerika'nın 1930'lardaki Tuz fırtınası felaketine benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Birkaç yıl önce milyonlarca ton buğday alınan topraklardan neredeyse hiç ürün çıkmamaya başladı. Erozyon, tuzlanma ve kuraklık hızla yayıldı. Sulama ve rotasyon planı yapılmamış, uygun bitkiler seçilmemişti. Bu yüzden toprak hızla yoruldu. 1962-65 yılları arasında birçok bölgede büyük toz fırtınaları yaşandı ve milyonlarca hektar ekili alan kullanılamaz hale geldi. Bu tarım faciasının yanında Kazakistan'ın sosyal dengeleri de alt üst oldu. Moskova bozkırları sürmek, milyonlarca hektarı işlemek için yüz binlerce Rus, Ukraynalı ve başka Sovyet halklarını bölgeye gönderdi. Böylece tarımı geliştirme bahanesiyle nüfus dengesi değiştirildi. 1959 nüfus sayımında Rusların oranı Kazakistan'da Kazak Türklerini geçti. Yani bu proje sadece bir tarım politikası değil, aynı zamanda bir nüfus mühendisliğiydi. Göçebe yaşamları, geleneksel hayvancılık düzenleri ve kültürel yapıları sarsıldı. Kendi yurtlarında ikinci plana itilmiş bir halk konumuna düşürüldüler. Bu demografik dönüşüm Sovyet sonrası dönemde bile Kazakistan'ın en büyük sosyal miraslarından biri olarak kaldı. Bakir Topraklar kampanyasının çevresel sonuçları da çok ağır oldu. Toprak kaybı ve çölleşme büyük ölçüde gerçekleşti. Bozkırların ekolojik dengesi bozuldu. Büyük toz fırtınaları halk sağlığını tehdit etti. Solunum hastalıkları arttı. Bu süreç Türkistan'daki diğer projelerle birleşerek Aral Gölü felaketine de zemin hazırladı. Sovyetler pamuk üretimini artırmak amacıyla Aral'ı besleyen Amudarya ve Sırdarya nehirlerinin sularını tarım alanlarına yönlendirdi. Sonuç olarak Aral Gölü'nün yüz ölçümü %90 oranında azaldı ve çevresinde büyük bir çölleşme alanı oluştu. Gereksiz sulamalar yüzünden deniz hızla küçüldü. Çevresinde yaşayan milyonlarca insan ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Aral'ın kuruması sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da büyük yıkımlara yol açtı. Gölün kurumasıyla birlikte bölgedeki balıkçılık endüstrisi çöktü ve yerel halkın geçim kaynakları yok oldu. Sosyal boyutta da yıkıcı etkiler gözlendi. Balıkçılık sektörünün çökmesi kıyı kasabalarındaki toplumsal yapıyı alt üst etti. İnsanlar alternatif iş bulmak için şehir merkezlerine göç etmek zorunda kaldı ve bu göçler sosyal uyumsuzluk, yoksulluk ve kültürel kopuşlara yol açtı. 1950'lerin ilk yarısı ülkenin gıda durumunda ciddi bir kötüleşmeyle karakterize edildi. Tarım politikası çıkmaza girmişti. Sığır nüfusu çok kötü durumdaydı. Plan hayvan sayısının 15,3 milyon başa çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak gerçekte yalnızca 13,7 milyon hayvan üretilebildi. 1940'daki 20 milyon başla kıyaslandığında ciddi bir düşüş söz konusuydu. Sonuç olarak et ve süt üretimi planlanan düzeye ulaşmadı. Planlanan göstergelere bakıldığında gıda endüstrisi övünecek durumda değildi.
Örneğin 1950'de bitkisel yağ üretimi yalnızca 819 bin tondu ve bunun yarısı endüstriyel amaçlarla kullanılıyordu. Sadece 1755 ton balık tutulabildi. Tuz da o yıllarda acil bir sorundu. Ekmek ve patates çalışan bir ailenin gıda sepetinin en büyük payını oluşturuyordu. Ancak ekmek tüketimi savaş öncesi döneme göre hafif düşerken düşük besinli patates tüketimi artıyordu. Et ve yumurta gibi yüksek kalorili gıdaların tüketimi Moskova, Leningrad ve diğer büyük şehirlerde bile savaş öncesine göre hala düşüktü. Halk gıda sıkıntısını yetkililere sürekli bildiriyordu. Taşkent, Astana, Bişkek ve diğer bölgelerden mektuplar geldi. Dikkat edin, hepsi Türk Cumhuriyetleri. Bakkal ve pazar raflarının boş olduğu, ekmek, et ve süt ürünlerinin bulunamadığı vurgulandı. Anlaşılacağı üzere Stalin ve Kruşev'in projeleri felakete dönüştü. Yani kısa vadeli siyasi çıkar için yapılan bu girişimler Türkistan coğrafyasında yaşayan insanlara uzun vadeli yıkımlar getirdi. Rusya kendi topraklarında büyük tarımsal kapasiteye sahip olsa da bazı gıda alanlarında dışa bağımlı ve bu durum savaş ve yaptırımlar döneminde ülkede gıda güvenliği açısından ciddi riskler doğuruyor. İthalata bağımlı olmak Rusya'nın en büyük ekonomik sorunlarından birisi. 2024'te Rusya'nın Kazakistan'dan sebze, meyve, hububat ve tohum ithalatını sert biçimde kısıtlaması buna tipik bir örnek. Resmi açıklamalarda bitki sağlığı standartlarını karşılamama gibi gerekçeler öne sürüldü. Ancak bu kısıtlamalar sadece tarımsal güvenlikten değil, aynı zamanda Kazakistan'ın dış politika tavrından kaynaklanıyor. Örneğin 17 Ekim 2024'te Rus Veteriner ve Fitosaniter Kurumu domates, biber, kavun gibi ürünlerinin yanı sıra bazı hububat ve tohumların da Kazakistan'dan ithalini yasakladı. Bu tür yasaklar kısa süreli de olsa ithalatçı bölgeleri sarsıyor. Rus tüketicisi için o sebzenin veya meyvenin fiyatı yükseliyor, raflarda azlık yaşanıyor. Komşu ülke üreticileri içinse bu güvenilmez bir ticaret sürecine dönüşüyor. İzinler çıkarılıyor, lojistik sertifikalar tartışma konusu oluyor. Rotalar değişiyor. Bu belirsizlik siyasi baskı ve pazarlama aracı olarak kullanılabiliyor. Rusya ithalat yasağı getirdiği zaman kendi yerli üretimini artırma vaadiyle propaganda yapıyor. Ancak yerli üretim iklim, toprak, teknoloji ve sermaye sınırlamaları nedeniyle her zaman ithalatı ikame edecek ölçüde başarılı olamıyor. Bu durumda Türkiye, Kazakistan gibi yakın ülkelerle ilişkiler, lojistik izinler, ticaret belgeleri gibi teknik meseleler üzerinden politik bir oyun alanı haline geliyor. Sonuç olarak Rusya'nın gıda ithalatına bağımlılığı yalnızca mutfaktaki çeşitliliği etkilemiyor. Aynı zamanda dış siyasette baskı kurma aracı olarak da kullanılıyor. Bir ürünü durdur, sertifikasını engelle veya lojistiği karmaşıklaştır. Bunlar gıda stratejisinden öte politik silahlar haline geliyor. Rusya'nın Kazakistan'dan gelen ürünlere uyguladığı kısıtlamalar bu metodun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. İthalat bağımlılığı varsa komşular üzerinden hem ekonomik hem de siyasal baskı kurulabiliyor. Rusya, Ukrayna Savaşı ile beraber Batı'dan gelen ağır yaptırımlar altında kaldı. Avrupa ve Amerika ile ticareti neredeyse durma noktasına geldi. Normalde Rusya teknoloji, makine parçaları ve bazı sanayi ürünlerini Batı'dan alıyordu. Ancak kapılar kapanınca gözünü hemen en yakınındaki coğrafyaya, yani Türkistan'a çevirdi. Bugün Türkistan coğrafyası Rusya için sadece ticaret ortağı değil, aynı zamanda bir tür ham madde deposu haline getirildi. Bunu şöyle düşünmek lazım. Dünya pazarında pamuk, alüminyum, uranyum ya da buğdayın belli bir değeri var. Ama Rusya, Türkistan ülkeleriyle kurduğu ekonomik ağ sayesinde bu ürünleri dünya fiyatlarının altında, daha ucuz biçimde alıyor. Çünkü bölge ülkelerinin alternatif pazarlarla güçlü bağlantılar kurmaları Rusya tarafından engelleniyor. Örneğin Özbekistan'ın pamuğu Avrupa'ya direkt satılabilse fiyatı çok daha yüksek olurdu. Ama Rusya hem lojistik ağını kontrol ettiği için hem de Avrasya Ekonomik Birliği gibi mekanizmalarla baskı kurduğu için fiyatları aşağıya çekiyor. Kazakistan bunun en tipik örneği. Dünya uranyum rezervlerinin büyük kısmı Kazakistan'da ve bu maden aslında stratejik bir güç kaynağı. Ama Rusya yıllardır Kazakistan uranyumunun ana alıcısı. Uluslararası pazarda uranyum fiyatları yükselse bile Rusya kendi uzun vadeli anlaşmalarıyla bu kaynağı daha düşük bedelle alıyor. Aynı şekilde Kazak buğdayı da Rusya için çok kritik. Yaptırımlar yüzünden Batı'dan tarım girdisi alamayan Moskova, Kazakistan'dan gelen tahıl sayesinde kendi iç piyasasında kriz yaşamamaya çalışıyor. Özbekistan'ın pamuğu da başka bir örnek. Küresel tekstil devleri aslında bu pamuğa büyük ilgi duyuyor. Ama Özbek pamuğu çoğunlukla Rusya üzerinden pazarlanıyor ve fiyat kırılıyor. Rusya bunu kendi sanayisi için ucuz ham maddeye çevirirken Özbek üretici emeğinin karşılığını tam olarak alamıyor. Sonuç şu: dünya piyasasında değerli olan ürünler Rusya'nın kurduğu siyasi ve ekonomik ağlar yüzünden daha düşük bedellerle Moskova'ya akıyor. Karşılığında ise bölge ülkeleri ne yeterli ekonomik kazanç sağlayabiliyor ne de gerçek bağımsızlık.
Sovyetler Türkistan coğrafyasında yaşayan insanların kimliğini, kültürünü ve doğasını da kendi çıkarları uğruna dönüştürmeye çalıştı. Dünyanın 4. büyük gölü olan Aral Gölü'nün kurutulması bunun en acı sembolüdür. Bunun sonucunda yüz binlerce insanın geçim kaynağı kurudu. Sağlık sorunları ortaya çıktı. Doğa geri dönülmez bir şekilde tahrip edildi. Bugün hala Aral'ın yerinde sadece tuz fırtınaları ve kurumuş bir çöl manzarası var. Bu bir milletin ve bir coğrafyanın nasıl hiçe sayıldığının en açık göstergesi. Bugünse yöntem değişmiş gibi görünse de zihniyet aynıdır. Aral Gölü'nü yok eden anlayış şimdi Türkistan'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarına da yöneldi. Doğalgazdan pamuğa, buğdaydan minerallere kadar birçok ürün Rusya pazarına akıyor. Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Mantrov'un söylediği Orta Asya'dan Rusya'ya ithalat %12 arttı ifadesi yüzeyde basit bir ekonomik veri gibi görünse de aslında daha derin bir gerçeğe işaret ediyor. Bu bölge ülkeleri için bir fırsat gibi sunulsa da özünde bu toprakların yine kendi halklarının yararına değil, Rusya'nın ekonomik ve stratejik ihtiyaçlarına hizmet etmesi anlamına geliyor. Türkistan coğrafyası tarih boyunca askeri, kültürel ve ekonomik araçlarla kontrol edildi. Bugünse ticaret ve enerji ağları üzerinden aynı mantık devam ediyor. Değişmeyen tek şey sistemin mantığı ve zihniyet.